Hasan bağırarak sonunda bitti dedi. Ben de aferin. Ali, Barış siz? Ali daha 25 sayfa var. Barış benim de dedi. Ben de ikiniz de nasıl aynı sayfada olabiliyorsunuz? Hadi daha hızlı. 20 dakika sonra yatsı okunur. Hadi tempo dedim. En sonki kelimemde sesimi yükseltmiştim. Hoca içeri girerek hadi hazır mısınız dedi. Ben de hazırız. Ali ile Barış 20 dakikayı bitirir. Hoca aferin. Bu kadar da beklemiyordum sizden. Ben yarına kalır dedim. Ben de Allah razı olsun hocam. Ve beklenen vakit geldi. Yatsı ezanı okunuyordu. Ali ile Barış da 10 sayfa kala tamam bu kadar yeter. Biz de ezberledik dediler. Ben de keşke hepsini ezberleseydiniz. Barış boş ver dedi. Ben de siz bilirsiniz dedim. Hoca hadi başlayalım. Herkes güçlü olsun dedi. Ritüel odasına girdik. Çemberin içine girdik. Çok gerilmiştim. Hoca kapıyı kapattıktan sonra odayı sadece etraftaki mumlar aydınlatıyordu. Hoca Arapça benzeri bir şeyler söylemeye başladı. Ve birden odayı şerliler kapladı. O kadar çoktular ki odanın her tarafı onlarla doluydu. Bu defa biz korkutmak için kendi yüzleriyle gelmişlerdi. Gözleri fal taşı kadar, yüzleri uzun kıllı, 1.50 boylarındaydılar. Etrafıma baktığımda hepsi bana bakıyordu. Sadece bana. Musallat olan cin burada hocaya bakıyordu. Hoca konuştuğunda daha sinirli bir cevap veriyordu. Gittikçe orada hocayla dalga geçer gibi cevap veriyordu. Anlaşılan hocadan korkmuyordu. Burada birden bana bakıp sen kendini benden üstün mü görüyorsun dedi. Ben de cesaretimi toparlayarak Allah bizi daha üstün yarattı. Biz bir süre ile canımızı yakarken sen kendini bizden üstün görüyorsun dedim. Bana sinirlenmiş bir şekilde İbranice bir şeyler söylemeye başladı. Her konuştuğumda kalbime bir ağrı giriyordu. 3 saniye içinde ölecek gibi oldum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ali. Şerli İbranice bir şeyler söylemeye başladı. Botan 3 saniye içinde acı içinde bayıldı. Arkama baktığımda Hasan ile Barış da bayılmıştı. İçimden bir küfür saydım. Şimdi sırası mıydı hoca? Bağırarak İbranice bir şeyler söylüyordu. Botan'a bir kitap vermişti. Çembere girerken şerlileri göndermeye başladığında bu kitaptan söylediğimi tekrarla. Bana yardım edersin ve göndeririz demişti. Botan da kitabı elinde unutmuştu. Elinden alıp kitabı açtım. Hocanın nerede olduğunu aradığımda hoca 2. sayfadaydı. Beraber okuyarak şerlileri gönderdik. Şerliler gittikten sonra kitabı kapattım. Hoca Barış'ı taşıyıp yatak odasına götürdü. Ben de Hasan'ı taşıyarak yatağa koydum. Arkamı döndüm. Hoca Botan'ı kucağına alıp yatağa koydu. Ben de yere koyduğum kitabı alıp hocaya verdim. Hoca Botan'ın nabzını kontrol ettiğinde kalbi çok yavaş atıyordu. Nabzı çok az dedi. Sesi telaşlı bir şekildeydi. Koşarak aşağıya gitti. Ben de Hasan ve abimin nabzına baktığımda normaldi. Korkudan bayılmışlardı. Ama Botan öyle değildi. Abim ve Hasan için mutluydum ama Botan'ı o halde görmek kalbimi ağrıtıyordu. Botan'ı öyle gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Elimi yüzüne dokundurduğumda teni buz gibi oluyordu. Hemen kulağımı göğsüne götürdüm ve kalbi de atmıyordu. Kitapta gördüğüm sureyi okumaya başladım. Elimi göğsümde tutarak duayı okumaya başladım. Duayı bitirmeme az kala hoca kapıyı açarak içeri girdi. Elinde çantası vardı. Elindeki bardağı da Botan'ı içirmeye başladı. Bana aferin, okumaya devam et dedi. Ve benle eşlik ederek duayı okumaya başladı. Arkadan ah başım diyerek bir ses geldi. Arkamı döndüğümde Hasan ayılmaya başlıyordu. Hoca çantadan ot çıkarıp bir kaseyi kattı. İçine de Botan'a içirdiği suyu döktü. Otu sonra bir kalın odun ile ezmeye başladı. Otu iyice ezdikten sonra Botan'ın kazağını açıp otu Botan'ın göğsüne kattı. Ve hoca tamam o şimdi kendine gelmeye başlar dedi. Ben de tamam diyerek Botan'ın nabzını kontrol ettim. İyiye gittiğini anlayarak Hasan'ın yanına gittim. Botan. Başım çok ağrıyordu. Gözümü açacak halim kalmamıştı. Gözümü hafif açarak etrafa baktım. Etraf karanlıktı. Ama ileride bir ışık vardı. Işığa doğru ilerlemeye başladım. Mağaradaydım. Mağaraya nasıl geldim hatırlamıyorum. Işığa yaklaşmıştım bayağı. Yol geniş bir yere çıkmıştı. Geniş ve uzun bir mağara. Yerin ortasında büyük bir ateş vardı. Etraf hep şerli. Etrafa göz gezdirdim. Bütün şerliler arkası dönüktü. Geri geri adım atmaya başladım. Kalbim duracakmış gibi hızlı atıyordu. Şerlilere baka baka geri geri gidiyordum. Bir anda bir yere çarptım. O korkuyla kendimi yere attım. Yerdeyken kafamı kaldırıp şerlilere baktığımda hepsi bana bakıyordu. Ayağa kalkıp arkamı döndüm ve şok olmuştum. Çarptığım şey oradaymış. Bana bakarak pis bir gülümseme atıyordu. Bana merhaba dedi. Beyli de beni şerlilere doğru fırlattı. Belim çok kötü ağrıyordu. Pis düşmüştüm. Şerliler etrafıma dolaştı. Kafama sıcaklık geliyordu. Anlaşılan ateşin yakınındaydım. Burada bana bakarak canım mı yandı dedi.
Öyle korkuyordum ki tarifsiz bir duyguydu bu. Orada olmadan asla anlayamazsınız. Kalbim hızlı hızlı çarpıyorken orada eğilerek elini kalbime götürdü. Bana benden kork Ademoğlu dedi. Ben de yutkunamıyordum. Elimi açarak tırnağını gösterdi. Ben de ona bakarak acı, titrek ve kısık bir sesle senden korkmuyorum dedim. Onu şimdi göreceğiz dedi ve tırnağını kalbime batırdı. Ağzından kanlar çıkıyordu. Elini içime sokmaya başladı. Elini karnımda hissediyordum. Anlamıyordum neden bayılmıyorum. Ölmek istiyordum. Bu acıyı yaşamak istemiyordum. Bu sefer uzun bir süre kan kustum. Kalbim artık atmıyordu. Sanki tenim buz gibiydi. Etraf aydınlanmaya başladı. Galiba ölecektim. Sevinmiştim. Acıyı çekmiyordum artık. Üstüme baktığımda her yerim kandı. Etraf hafif aydınlanmaya başladı. Tavan bembeyazdı ve yavaş yavaş zemine doğru beyazlıyordu etraf. Göğsümde bir el hissettim. Korkak bir şekilde yavaş yavaş göğsüme baktım. Göğsümde insan eli vardı. Bir ses duymaya başladım. Bu ses Ali'nin sesiydi. Huzur hissetmeye başladım ve orada gözüm kapanmaya başladı. Ali. Yatağa oturup Botan'ı izliyordum. Onu ilk defa böyle görmüştüm. Sanki ölüydü. Allah korusun. Abime baktığımda o da ayılmaya başlamıştı. Hasan Botan'a ne oldu dedi. Botan'ın yanına koştu. Botan'ın teni açık, beyaz gibiydi. Hasan Botan'ın yüzüne dokundu ve bana teni buz gibi, ona ne oldu dedi. Bense hiçbir şey diyemeden ağlayan gözlerle ona bakıyordum. Botan'ın göğsündeki ot nedir dedi. Korkulu sesine karşılık sadece elleme diyebilmiştim. Hasan sonra nabzına baktı ve bağırarak "Lan nabzı çok az, kalbi atmıyor neredeyse. Ne oldu anlatsana" dedi. Sonradan duygulanan sesiyle gözleri dolmuştu. Ben de "Sakin ol, o cinliği yaptı." Hoca dedi "Şimdi iyi olur." Hasan artık tutamayan gözyaşlarını bırakıp ağlayarak yanıma geldi ve bana "Botan ölmez Lena" dedi. Ben de kafamı eğip yere baktım. Sadece bunu yapabilmiştim. Sus kalan dudaklarımdan bir kelime bile çıkmıyordu. Ali. 20 dakika bekledikten sonra kafamı kaldırıp Botan'a bakmaya başladım. Biraz daha iyiydi. Sevinmiştim. Hepimiz Botan'a bakıyorduk. Hiç kimse ne konuşuyor ne de kıpırdıyordu. Ah Botan. Uyanmıştı. Hemen yanına gidip "İyi misin?" dedim. Bana "Ölecek gibiyim. Her yerim ağrıyor. Ne oldu bana?" dedi. Ben de "Bir şey yok. Her seferinde de soruyorsun. Yat dinlen. Yorma kendini" deyip Hasan ve abime baktım. Ayağa kalkıp yataklarına geçtiler. Ben de yatağıma gidip yatmaya başladım. Botan. Her yerim ağrıyordu. Kafam karışıktı. Şimdi ben rüyamı gördüm. Ama gerçekse neden kollarımda kesik izlerim vardı. Ağrılarım yüzünden kıpırdayamıyordum. Yatmaya çalıştım da sanki ağrılarım daha da artıyordu. Anlaşılan yatamayacaktım. İçimden sure okumaya başladım. En azından unutmazdım. Ne de olsa kitabı bugün ezberlemiştim. Kitaptaki bütün sureleri baştan sona tekrarladım. Her okuyuşumda üstümden bir yük kalkıyordu sanki. Kitabı 3 defa tekrarladıktan sonra ağrının %80'ini yok ettim sanki. Gözlerim artık uykuya yenik düşüp yatmıştım. Allah'a şükür bu sefer rüya görmedim. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Ali, Hasan ve Barış yanımdaydı. Hepsi bana bakıyordu. "Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Ölmedik ya" dedim. Ali gülümseyerek "Nasılsın?" dedi. "Ben de iyiyim." "Bana ne oldu? Anlat" dedim. Bana tamam diyerek anlatmaya başladı. Her şeyi anlattıktan sonra o Uğur dayı ellerimle öldürmek istiyordum. Bana bir cümle söyleyerek ne hale getirmişti inanamıyordum. Herkes odadan çıktığında kendi kendime konuşuyordum. Kendimi motive ediyordum. Ayağa kalkmayı o kadar çok istiyordum ki hemen kalkıp o şerliği yok etmek istiyordum. Ama başaramıyordum. Artık boş boş duvara bakmaya başlamıştım böyle. 5 dakika kaldıktan sonra Hasan ve Ali odaya girerek "Sana yemeğini getirdik" dedi. "Benle fazla ilgilenmeyin. Ben iyiyim. Yemeğimi alabilirim." İkisi de tabii diyerek kucağıma yemeği koydular ve "Al, hızla iyileş de bunları yok edelim ebediyen" dedi. Ve odadan çıktılar. Yemeğimi yiyip ayağa kalkmak istiyordum. Artık ağrılarım da biraz da olsa azalmıştı. Gittikçe iyi olmaya başladım. Yemeğimi yedikten sonra ayağa kalkıp tepsiyi mutfağa koydum ve oturma odasına girdim. Hoca odada değildi ama arkadaşlarım odadaydı. Bir şeyler konuşuyorlardı. Ben de "Sohbetiniz bol olsun" diyerek yanlarına oturdum. Ali, "Hakikaten kalktın lan. Helal olsun sana be aslanım benim." Hasan, "Lan öldün sandık lan. Ödümüz koptu" dedi. Ben de "Tamam, o kadar abartmayın. Bu daha hiçbir şey. Daha neler olacak?" Barış, "Botan doğru söylüyor. Bu daha hiç. Daha neler göreceğiz. Allah bizi korusun" dedi. Ben de "Aynen. Hoca nerede?" dedim. "Hasan ritüel odasında bir şeyler hazırlıyor" dedi. Ben de "Bir bakayım" dedim. "Ali otursana, ayağa zor kalkıyorsun zaten, ne bakması" dedi. Ben de "Abartmasana" dedim. O odadan çıktım. Ritüel odasına girdiğimde hoca bir şeyler yapıyordu. İçeri girerek "Kolay gelsin hocam, ne yapıyorsunuz" dedim. Hoca "İyileşmişsin. Kısa zamanda, aferin" dedi. Ben de "Sağ olun hocam" dedim. Ne yaptığına baktığımda anladım.
Cin, sandalye tuzağı yapıyorsunuz dedim. Hoca aferin, iyi bildin, az kaldı zaten. Gel yapalım dedi. Nasıl yapıldığını hemen anlatayım. Kırmızı bir sandalyeyi odanın köşesine koyup etrafına tuzdan çember yapıyorsunuz. Yaparken sureler söylüyoruz. Sandalyenin bacak ve belimizi yasladığımız yere toplamda 8 ip bağlıyoruz. Cinli geldiğinde bir şekilde hurdayı çembere atıp sandalyeye geçmesini sağlayacağız. Ve iplerin içine girerek istemsiz ipler onu sarıp tutacak. Ve biz bu sayede ona her şey yapabiliriz. İnşallah bu iş başarılı olur dedi. Bu tuzak işe yararsa artık kurtulacaktık, sevindim. Ama bu işi yaparken inşallah bize zarar gelmezdi. Hoca tuzağı bitirdik dedi. Ben de tamam, tuzdan çember yapayım deyip elime tuzağı aldım. Her zamanki gibi çemberi aynı boyda yaptım ve tuzu geri yerine koydum. Bu arada Mera ben odaya girdiğimden beri vardı. Belki de hoca ona artık gözük emri vermişti. Bunu verdiyse iyi bir şeydi, alışırdık. Aklıma bir şeyler takılmıştı. Sanki bir şeyler unuttum ama ne hatırlayamadım. Hoca, Botan ayna tuzağını da biliyor musun dedi. Ben de evet ya, ben ne unuttum diyecektim. Hocam, ben de ayna tuzağı yapacak mısınız diyecektim. Hoca, tamam, biliyorsan aşağıdaki malzeme odasındaki aynayı al da geldi. Ben de tamam diyerek aşağı indim, kapıyı açtım. Etrafta değişik kitaplar, bitkiler ve aynalar vardı. Orada parlak bir Yasin gözüme çarptı. Okuyasım gelmişti o an. Yasin kitabını da alıp yukarı çıktım. Yasin'i oturma odasına koyup ritüel odasına girdim. Aynayı bir masanın üstüne koyup etrafına çember yaptık. Her şey harika gidiyordu. Allah'ın izniyle bu iş bugün bitecekti. Ama içimde büyük bir korku vardı. Burada yine bir cümleyle beni mahvederse ne olacaktı bilmiyorum. Banyoya gidip abdest aldım. Oturma odasına gidip Yasin'i açtım. Saat 3'tü. Kalbim hızlanmıştı. Nedensiz endişelenmemin sebebi saati görünce akşam olmasını görmemdi. Ama eğer akşam olmazsa bu iş bitmezdi. Yasin'i açıp kitabı okumaya başladım. Neredeyse 2,5 saat Yasin'i okuyup Yasin'i bitirmiştim. Yasin'i kapatıp malzeme odasına koydum. Banyoya gidip abdest alacakken yatak odasına baktım, kapıda Mera vardı. Korkuyordum. Ondan banyoya girip abdest aldım ve ikindi namazını kıldım. Çekilebilir misin Mera kapının önünden? Çekilince içeriye girdim. Herkes hocanın etrafına toplanmış, hocayı dinliyor. Hoca Yasin'i bitirdin galiba dedi. Ben de evet diyerek yanlarına oturdum. Ali, hoca bugün ne olacağını anlatıyordu. Bize bir de bazı hikayelerini anlattı. Ben de tamam, ben de katilim o zaman diyerek sustum. Kalbim duracak gibi hızlı atıyordu ama mecburdum. Biraz sohbet ettikten sonra akşam ezanı da okundu. Ben namazımızı kıldıktan sonra akşam 7:30 olana kadar hazırlandık. Hoca bazı sureler öğrettikten sonra ritüellere başladık. Hoca her zamanki gibi İbranice sözlerini söylemeye başladı. Urda gelmişti. Ne olacağını anlamadan aynı Urda'yı çekerek aynaya hapsetti. Urda kızgın bir ifadeyle bir şeyler söylüyordu. Hoca karşılık veriyordu. Bu böyle devam ederken Urda deliye dönmüş gibi çıldırıp aynadan dışarı çıktı. Ama bu imkansızdı. Mera Urda'yı tutarak içeri sokmaya çalıştı ama Urda Mera'yı yere fırlattı. Ayna patlayınca Urda yok oldu. Bu gördüklerim karşısında kalbim ağzıma geldi sanki. Saatlerce planını kurup hazırladığım şey 1-2 dakika içerisinde gerçekleşen olay karşısında kilitlenmemem normal değildi. Artık korku beni neredeyse ele geçirmişti. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Hoca hariç hepimiz yerdeydik. Mera bile dahil. Mera ayağa kalkıp birden yok oldu. Etrafa bakmaya gitti herhalde. Ben artık dayanamayıp uzandım ve korkudan deli gibi atan kalbimin yavaşlamasını bekledim. Kalbim duracak gibiyken bile aklım aynı sahneye tekrar gözümün önüne getiriyordu. Artık korkumu yenmem lazımdı. Babamın dediğini yapmaya gittim. Babam korkunu yenmen için korkunla yüzleşmen lazım derdi. Ben de oturma odasına gidip ışığı açmadan odanın ortasına oturdum ve vefki yazmaya başladım. Kararlılığım korkumu yok ediyordu. Bunun sayesinde de cesaretim yerine geliyordu. Vefki muskamın içine koyup odanın içinde sure okuyarak bir sağa bir sola gidip geldim. Ali ve Barış odaya sürüne geldiğini gördüm. Onları öyle görünce yüzümde seslere boğulacak bir gülümseme oluştu. Arkalarından Hasan da sürünerek geliyordu odaya. Bir durun, beni arkada bırakamazsınız. Barış, zaten korkudan öleceğim. Bir de sen konuşma. Çok mu komik Botan? Yardım etmeyi düşünme sakın, tamam mı dedi. Ben de tamam deyip yardıma koştum. Hoca içeri girerek Mera kabilesinden 10-15 tane cin çağırdı. Ayna tuzağını geçmiş olabilir ama asla cin sandalye tuzağını geçemez. Oradayı sandalyeye itebilirsek bu iş burada kesin biter dedi. Ben de biliyorum hocam. Mera'nın kabilesindekilerle kolay olur ama böyle bir cin bu tuzağa kolayca girecek gibi değil dedim.
Hoca, evet onu ben de biliyorum ama bu sefer tuzağı yutacak gibi değil dedi. Ben de, evet hocam kabilesindekileri çağırırsa ne olacak? Mera'nın kabilesindekilere zarar gelebilir dedim. Hoca, haklısın biraz daha çok olmalıyız. Ben Mera'ya dedim, o çağıracakmış dedi. Ben de tamam deyip dışarıya doğru çıktım. Kalbimin içindeki korku gözümü karartıyordu. Etrafı zar zor görmeye başladım. Ormandan bana doğru esen rüzgar öyle kuvvetliydi ki ağaçlar yerinden kopacak, bense yere savrulacak gibiydim. Ben ormana doğru yürümeye başlayınca rüzgar durdu. Ormandan sesler geliyordu. Bir babanın sesiydi. Yardım çığlıkları. Öyle kuvvetliydi ki kulaklarım kanayacak sanıyordum. Birden ses kesildi. Bir şey oldu kesin. Ormana koştum. Ormana yaklaştığımda telefonum çaldı. Hasan arıyordu. Açıp acele bir ses tonu ile "Ne oldu?" dedim. Bana daha bir acele ve yardım çığlıklı bir ses tonu ile "Yardım et Botan. Acele. Ormanın içindeyim. Cinler peşimde." dedi. Telefon kapandı. Ben de bütün gücümle koşarak ormanın içine girdim. "Neredesiniz lan? Sıkıyorsa gelin bana" diyerek ormanın derinliğine gidiyordum. Evden bayağı uzaklaşmıştım ki önümden sanki 10.000 kişi koşarak bana yaklaşıyordu. Ses sanki ışık hızıyla yaklaşıyordu. Her yaklaştığımda daha da yavaşlıyorlardı. Olamaz. Onlardı. Tuzaklarına düşmüştüm. Allah kahretsin diyerek geri geri adım atmaya başladım. Burada bana yaklaşarak "Bu sefer gerçekten seni öldüreceğim. Seni burada 1000 parçalara ayırıp hayvanlara ziyafet vereceğim." Geri geri adımlarımı durdurup Urda'ya doğru yürümeye başladım. Birden boğazımı tutup sıkmaya başladım. Gözüm kararmaya başlamıştı. Nefes alamıyordum. Beni hızlıca bel üstü yere fırlattı ve önüme kocaman ateş çıktı. Saçımdan tutarak ateşe yaklaştırdı. Canımın yanmasını bırakıp Urda'yı ve kabilesini öldürmeyi düşünüyordum. Arkamdan aynı ses gelmeye başladı. Arkama baktığımda beyaz bir ışık süzmesi yaklaşıyordu. Evet, bunlar Mera'nın kabilesiydi. "Şimdi işim bitti Urda. Ne yapacaksın yine? Evine mi kaçacaksın?" dedim. Bana "O zaman izle de kabilenin ölümünü gör" dedi. Ve beni ateşin üstüne doğru attı. Ateşin üzerine düşmek üzereyken Mera tutarak beni "Hemen buradan uzaklaş" dedi. "Tamam" diyerek ağacın arkasına geçtim. Gördüğüm manzara belki psikolojimi bozuyordu. Cinlerin bağırışları kulağımı kanatmıştı. Kulağımı ellediğimde kulağım kanıyordu. Bir cin bana yaklaşıp bana doğru koşmaya başladı. Beni tutup "Ali'nin öldüğü gibi seni de öldüreceğim" dedi. Ben sadece "Ne? Ali mi? Ne yaptınız arkadaşlarıma?" diyerek vefkimi cinin alnına basarak sure okudum. Çığlıklar içinde cini öldürdüm. Gözyaşlarımı tutamadığım için ağlayarak bütün gücümle bağırarak cinleri öldüren duayı okumaya başladım. Cinler çığlık atarak daha da güçsüzleştiler. Mera'nın kabilesinden biri yükselerek yumurtanın çatlaması gibi çatlayarak yok oldu. Merhaba kabilesinin diz çöküp ağlarken kafir cinler ise çığlık atarak kaçmaya başladılar. Ben gözyaşlarımı tutmaya çalışmaktan vazgeçmiş bir şekilde ağlarken hoca koşarak yanıma geldi. Bana "Sakin ol, bir şey yok" dedi ama gözleri dolmuştu. Ben titrek bir ses tonu ile hocaya "Arkadaşlarıma ne oldu?" dedim. Bana "Arkadaşların iyi, seni evde bekliyorlar, merak etme. Yanlarında 12 tane cin var" dedi. Ben "Tamam hocam, ben arkadaşlarımın yanına gideyim." Hoca "Tamam gel, beraber gidelim" diyerek ayağa kalktı. "Hocam, merak eder misin, bilerek yapmadım. Özür dilerim" dedim. Hoca "Tamam derim oğlum derim. Sakin ol sen" dedi. "Hocam, ölen cin kimdi?" Hoca "Mera'nın annesiydi" dedi. Ben yutkunamaz hale gelmiştim. Her şey benim yüzümdendi. Eğer dışarı çıkmasaydım böyle olmazdı diyerek boynumu eğip adımlarımı hızlandırdım. Hoca "Kendini üzme bu kadar. Ben Mera'nın annesiyle çok savaşa girdim. Sen ilk değilsin. Senin gibi çok kişi vardı. Emin ol Kuvri, bu yolda ölmesine kendini bile çok sevinmiştir. Sana teşekkür ediyordur. İnan bana" dedi. Ben de onunla aynı hızla yürümeye başladım. Kafamı kaldıracak gururum kalmamıştı. Ben hava alayım dedim. Bunun için biri öldü diyerek karanlığın dibine doğru düşüyordum. Ormandan çıktığımızı anlayıp kafamı kaldırarak eve baktım. Koşarak Ali, Hasan, Barış diyerek içeri girdim. Bütün odalara girdim ama evde kimse yoktu. Hocaya "Hocam, evde kimse yok, Botan tuzak kurmuşlar. Biz savaşırken buraya gelip Ali, Hasan ve Barış'ı almışlar. Ve 12 cini de öldürmüşler" dedi. Gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı hocanın. Artık ağlamakta nefes alışverişim bozulmuş, zor nefes alıyordum. Öyle tuzak kurmuşlardı ki sanki öleceğim hissi veriyorlardı. O cin yoksa yalan mı söylüyordu bilmiyorum. "Hocam ne yapacağız şimdi?" dedim. Hoca "Sakin ol." Mera'ya sordum. "Arıyorum. Nerede olduklarını bulunca onları öldürerek burada bu iş bitecek, merak etme sen." Ben "Tamam da ne yapacağız? Elimizde hiçbir şey kalmadı" dedim hocam. "Merak etme. Mera'nın kabilesi arıyorlar" dedi. Barış: "Bu ritüelle de korkmamak elimizde olmasa da artık hiçbir şey anlamı yoktu." Hoca ile Botan konuşurken Botan odadan çıktı.
herhalde nefes almaya gitti diyerek mindere oturup korkumu arkadaşlar ve hocanın yaydığı güven sayesinde yok ederken Botan'ı düşünüyordum. Hoca bir anda siz burada kalın, sakın çıkmayın diyerek odadan çıktı. Ben bu sefer çok kötü şeyler oluyor dedim. Ali ve Hasan ve kapı ve pencereden uzaklaşarak ön köşeye gidip pencere ve kapılara bakmaya başladılar. Ben de yanlarına giderek onların yaptığını yapmaya başladım. Kapı birden açılarak içeri cinler girmeye başladı. Odada neredeyse 100'den fazla cin girdi. Ya da biraz abarttım. Biz durmadan dua okurken cinlerle göz göze gelince dilimiz tutuldu. 3 tane cin ayak bileğimizden tutarak sürüklemeye başladı. Ali kekeleyerek Botan'la da hoca neden gittiler dedi. Hepimiz merdivenlerden yüzüstü sürükleyerek götürürken son merdiven basamağında kaşımı vurdum. Kaşımdan akan kan yere doğru akıyordu. Ali ve Hasan'ın ağzına bakarken onların dudağı kanadığından dolayı kanlarla patika yapıyorduk resmen. Canımız öyle ağrıyordu ki artık ağrılar bizi bayıltacak duruma gelmişti. Neredeyse ormanın öbür tarafına geçecek kadar geldikten sonra bizi bir mağaraya getirdi. Duvarlar kanla yazılmış Arapça benzeri yazılarla doluyken yerlerde de kandan gözükmeyen kıyafetler vardı. Botan. Neredeyse deli olacak duruma gelmiştim. Yere baktığımda kan gördüm. Kan sanki ormana doğru gidiyordu. Bizim en az 100-150 metre yanımızdan geçmişlerdi. Hocam bakın izler var, ormana gidiyor dedim. Hoca tamam, bir mağaranın içindeler dedi. Ben de tamam o zaman hemen gidelim hocam diyerek izlere bakarak ormana girdim. Arkamdan hoca da geliyordu. Bayağı ilerledikten sonra karşımıza bir mağara çıktı. Hoca burası diyerek önden ilerledi. Sonra bana bir kitap vererek bunu okuyacağım. Beraber okuyalım. Sakın yanlış yapma. Eğer yaparsan sonu ölümle biter. Bunu okumam için çok güçlü olman lazım. Ama unutma, okursan da gerçekten de bunu çok kolay başarırız dedi. Ben de tamam diyerek kitabı alıp hocanın arkasından ilerledim. Barış. Kafamı kaldırıp mağaranın girişine baktığımda Uğur bize bakarak sırıtıyordu. Yaklaşarak ateşin üstündeki demiri çıkararak zavallı Ademoğulları, hepiniz salaksınız. Size hiç cinlerle şaka olunmaz diye öğretmediler mi? Bizi çağıranları sizlere yapacağımız gibi aynı şekilde öldüreceğiz ve Botan'ı ayrı bir zevkle öldüreceğim dedi. Hasan bizi öldürsen bile Botan ve hoca seni paramparça edecek dedi. Burada elindeki yanan demiri ateşe sokup biraz daha ısıttı ve Hasan'ın beline demirle bir şeyler yazdı. Hasan acı çığlıkları atarken cinler kahkaha atıyorlardı. Ben Mali gel bize yap, ona yapacaksan gel biz diyemeden Botan söze girdi. Botan. Mağaranın girişine geçerken orada elindeki demiri Hasan'ın beline bastırarak bir şeyler yazıyordu. Hoca okumaya başlayınca ben de hemen hocayla başladım. Bütün cinler heykel gibi duruyorken benim üstüme öyle bir yük çıkmıştı ki sanki 80 kilo. Neredeyse bayılacak duruma gelmiştim. Bir satır yanlış okumuştum ve bir önüme baktığımda buradan üstüme atlaması bir oldu. Mera diğer cinlerin önlerine geçip durdurdu. Burada elimdeki demiri belime ucunu bastırıp çizgi çeker gibi bir yazı yazdı. Ali. Botan'ın beline demire batırırken kenetlenmemin sırası mıydı bilmiyorum ama bu olayları görmek psikolojime hiç uyuşmuyordu. Botan acıya dayanamayıp bayıldı. Hoca duayı okumaya devam etti. Burada çığlık atarak kaçtı. Ben Botan'ın yanına gittim, abim de Hasan'ın yanına gitti. Botan'ın belindeki yara yüzünden nabzı düşmüştü. Sırtımı aldım. Abim, Hasan'ın durumu hiç iyi değil. Hemen hastaneye götürmeliyiz. Botan'ın da durumu iyi değil. Hemen gitmeliyiz. Eve doğru koşarak giderken hoca ben önden gidip arabayı yola getireceğim. Orada buluşuruz. Daha kısa olur diyerek eve doğru gitti. Biz de yola doğru koştuk. Nihayet yola gelmiştik. Hoca yola gelmiş bizi bekliyordu. Botan'la Hasan'ı arabaya koyduktan sonra hoca evden biraz da bez getirmişti. Bezleri yaranın üstüne basarak kanı azaltmaya çalışıyordu. 6-7 dakika sonra ambulans yolda bizi karşılayıp Botan ve Hasan'ı almışlardı. Ben hocayla giderken abim de ambulansa binmişti. Öyle korkuyordum ki ya bir şey olursa ne yapacağız? Ve elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Hoca bir yolu var aslında ama tehlikeli dedi. Ben nedir hocam dedim. Botanın içine bir cin girerse ve cin enerjisini biraz Botan'a verirse Botan'ı yaşatırız. Ama Hasan'ın içinde bir cin girerse o iyileştikten sonra dayanamaz. Çünkü bir cin bir insan bedenine girerse aşık olma ihtimali var. Ve Botan'ın yaydığı enerji kesin cine aşık eder. Ve ömür boyu Botan o cinle yaşamak zorunda kalır dedi.